Merhaba arkadaşlar. Bugün de size şöyle kendinden saplı, şöyle şu şekilde elimize taşıyabileceğimiz bir çanta yapacağız. Ve kanalımı yeni keşfeden insanların olacağını düşünerek bir tane kağıdı nasıl bantladığımı ve nasıl katladığımı gösterecek birer örnek göstereceğim. Kağıdımın kullanacağım yüzünü banta yapışacak şekilde koyup şöyle bunu kesiyorum. Şimdi katlamaya gelince şöyle boylamasına ikiye katlıyorum. Şu vaziyette. Sonra açıyorum arayı. Yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Döndürüyorum. Diğer yarıyı ikiye katlıyorum. Ortaya gelecek şekilde. Ve sonra da katladığım bu iki bölümü ağız ağza yapıştırıyorum. Şöyle ince uzun bir şey oldu arkadaşlar. Bu sefer bunu ortadan ikiye katlıyorum. Şu arayı şöyle kırıyorum. Sonra açıyorum. Tekrar bunu yarıyı ortadan ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı yine ortadan ikiye katlıyorum. Ve kağıtları katlama şeklim bu şekilde oluyor. Bir desenli bir şöyle yazılı. Yani desenli dediğim de arkadaşlar böyle renkli olacak. Şu şekilde tutacak. Birbirinin içine geçiriyorum. Göbeği yaptıktan sonra arkadaşlar artık bir daha diğer bölümleri yapmayacağım. Sadece ağız kısmını yapacağım. Bunlar zaten hep birbirinin aynısı. Şimdi bakın şu şekilde yaptım. Şimdi sıra şunu takmaya geldi. Bu sefer yazılıyı takıyorum. Bunlarla ilgili arkadaşlar benim bütün kağıt çanta oynatma listemi incelerseniz orada her şeyi görebilirsiniz. Ama işte kanalımı yeni keşfeden insanların olacağını düşünerek ben birer tane örnek yapıyorum. Şimdi bakın şu vaziyeti aldı. Şimdi bu sefer ne yapıyoruz? Renkli takacağız. Renkliyi takıyorum. Zaten köşeyi yaptıktan sonra arkadaşlar bırakacağım. Bakın. Şöyle. Bakın. Şimdi arkadaşlar köşe yapacağım ya. Bu sefer şöyle aşağıya ineceğim. Bu şekilde. Ne yapacağız? Yazılıdan aşağıya doğru ineceğim. Yukarıdan demin gösterdiğim istikamette aşağıya ineceğiz. Şöyle arkadaşlar. Bakın burada bir kare oluştu. Gördünüz mü? Buradan arkadaşlar şu ara açık ya. Şuradan şöyle çıkacağım. Bu sefer ne yapıyoruz? Desenli. Şunu. Şöyle arayı açıyorum. Şuradan şöyle yukarıya çıkacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bakın köşeyi yaptım ya. Şurada kare yaptım. Şöyle çıktım. Bu sefer şöyle yapacağım bakın. Şuradan şöyle aşağıya ineceğim. Ne yapacağız? Şundan ineceğiz. Yani yazılı olandan iniyoruz. Şöyle indim. Bakın. Şimdi buraya köşe yapacağım ya arkadaşlar. Bu sefer şuradan iniyorum. Şöyle. Bu çantanın sapı kendiliğinden arkadaşlar. Çok değişik bir şey olacak. Şu vaziyette. Ve ne yapıyorum? Bundan. Şöyle. Şimdi desenli. Ne yapıyoruz? Bu sefer şöyle.
Artık zigzaglarımızı yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer köşeye gelinceye kadar aynen bu zigzagımızı yapıp gideceğiz. Diğer köşeye geldiğimizde yine aynı köşeyi yapacağız. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi buradan böyle. Şuradan şu vaziyette. Şimdi bunu biz bu şekilde böyle zikzak olarak yapıp gideceğiz. Şu aralara şöyle minik kareler koyacağız. Bunu yapmak için arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şu bizim katladığımız kağıdımız var ya. Bunu şu vaziyette kesiyorum ortada. Kestiğimin yarısını alıyorum. Bunu şöyle yarıya katlıyorum. Sonra diğer yarıyı da alıyorum. Yine böyle katlıyorum. Ve bakın. Şimdi bunu alıyorum. Bunu arkadaşlar şuradan içeriye sokuyorum. Şurada. Bir tanesinden. Şuradan çıkmasına izin vermeyeceğiz. Şuradan şöyle şu aradan çıkartmayacağız fazla. Tamam mı? Ve katlamaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir katladım. Bir daha döndüm. Bakın. Tamam mı? Şimdi şu kısım kaldı. Bunu şu uç kısmını şöyle keseyim. Arkadaşlar. Şuraya da şöyle bir tutkal süreceğim. Bunlarla ilgili videolarım var arkadaşlar. Lütfen kağıt oynatma listeme bakın. Kağıt çanta oynatma listeme bakın. Bunların hepsi var. Ama ben şimdi hani izlemeye başladınız. Ortada kalıp da diğer videolarla uğraşmayın diye burada size pratikten hemen bir tane gösteriyorum. Bakın. Bunu da böyle buraya soktum. Gördünüz mü? Şu vaziyette. Arkadaşlar bu çantada ilk sıra yani birinci sırada birinci sıranın ölçüsü böyle olacak. Evet, ikincisi arkadaşlar ikinci kağıdım şu. Yani bunun üstüne bu gelecek. Bu. İkinci kağıtta kullandığım kağıdın ölçüsü arkadaşlar. Üçüncü kağıdım şu arkadaşlar. Üçüncü kağıdımın kağıt ölçüsü de dördüncü kağıdım burada arkadaşlar. Beşinci sıraya geldim. Şu dördüncü sıraya. Beşinci sırada arkadaşlar şey yapacağız. Şöyle koyduğumda elimizin gireceği bir bölüm yapmamız gerekiyor. Onu yapmak için şimdi aynen şöyle şu düz kısımdan şuradan şu vaziyette geldim. Köşeyi yaptım. Bakın düz olarak geldim. Köşeyi yaptım. Buraya 2 tane yaptım. Buradan itibaren kıracağım arkadaşlar. Yani elin gireceği bölümü yapmam gerekiyor. Şunu kırmam gerekiyor. Bunu kırmak için önce bir tane daha sokacağım. Kağıt buraya. Bakın. Bu 5. sıra arkadaşlar. Şimdi şunu kıracağım arkadaşlar. Tam şöyle şuraya geldiğinde şuradan itibaren böyle kıracağım. Kırmadan önce şuraya ben bir tane daha renkli kağıt takıyorum. Elimizin gireceği bir yer oluşturacağız burada. Bakın. Şöyle açıyorum arayı. Şu vaziyette. Şöyle. Bunu bastırıyorum. Bunu da böyle ve kapatıyorum. Elimizin gireceği yer burası arkadaşlar. Yazıları takıyoruz. Şuna da takalım. Bakın.
şu renkliyi kırmamız gerekiyor. Arkadaşlar şu renkliyi kıracağız. O renkliyi kırmadan önce ne yapıyoruz? Bir tane daha renkli katıyorum işin içine. Dahil ediyorum şuraya. Bunu arkadaşlar bu son taktığımı tam yukarıya kadar çekmeden şöyle sıkıştırmadan şunun arasını bakın hemen şunun hizasından kıracağız ya. Arasını açıyorum, kırıyorum ve yapıştırıyorum. Bakın. Bakın. 5. sırayı bitirdim. 5. sırayı da bitirdim. Bakın şurada gördüğünüz gibi köşe aynen şöyle geldim. Köşeyi yaptım. Bu şekilde şöyle kırdım. Buradan tekrar çıktım ve böyle dönerek bu 5. sırayı da bitirmiş oldum. Arkadaşlar bu 5. sıranın yapımında kullandığım kağıdın ölçüsü